Herkese merhabalar. Bugün kitel tarifi vereceğim. Özellikle Sirt yöresine ait bir tariftir. Evde poşetiniz ve bardağınız varsa bir su bardağı olması yeterlidir. Kolay, pratik bir şekilde güzel bir tarif vereceğim size. Bütün ayrıntılarıyla anlatacağım. Mutlaka sonuna kadar ayrıntılarını atlamadan izleyin lütfen. Şöyle 2 su bardağı kitelim var. Yarım su bardağı köftelik bulgurum var. Köftelik bulgurumu ve kitelimi kabıma boşaltıyorum. Bu kiteli her yerde artık bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tarif özellikle kitelle oluyor. Bu irmikle olan bir şey değil. İrmik uzun süre kaynamaz, dağılır. Özellikle kitelle yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ve 2 çay kaşığı tuzunu da ekledikten sonra karıştırıyorum ve üzerine ılık su ekliyorum. İyice karıştırıyorum, kıvamına bakıyorum. Toplamda 1,5 su bardağı ekliyorum. Aynı bulgurda kullandığım bardak ölçüsüyle aynı bardağı kullanıyorum. 2,5 su bardağı bulgura 1,5 su bardağı su kullanmış olduk. Şöyle kısır gibi ıslatıyoruz arkadaşlar. Çok kuru değil, çok ince de değil. Bütün suyunu çekene kadar kenarda bekleteceğim. 15-20 dakika beklemesi yeterlidir. Bunun hamuru çok kolay oluyor. Bunun içinde yumurta yok, un yok, salça yok, kesinlikle hiçbir şey yok. Hem de çok kolay bir şekilde yoğruluyor. Aslında bunun içine köftelik bulgur bile koyulmuyor. Ben çok ağır olmasın diye, böyle çok lastik lastik olmasın diye yarım su bardağı bulgur ekledim. Daha lezzetli olsun diye. Şimdi sadece elimi ıslatıyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi sadece elimi ıslatıyorum. İçine su girmeyecek. Zaten içine ilk başta koyduğumuz su yeterli. Yoğurmak için sadece elimizi ıslatarak yoğuruyoruz. Bütün püf noktalarına lütfen dikkat edin. Kittelin hamuru çok kolay oluyor, çok hızlı oluyor. Normal hamur yoğurur gibi yoğuruyoruz arkadaşlar. 2-3 dakikada hemen hamurumuz toparlanıyor ve oluyor. Diğer içli köfte bulgurları gibi değil. Bu sadece yani kiteli çok olduğu için çok çabuk, çok kolay, pratik bir şekilde yoğruluyor. Görüntüde gördüğünüz gibi buraları çok atlamadım. Tamamını görün diye. Sonra çok sorular soruluyor, ne kadar su koydunuz diye. Görüntüde gördüğünüz gibi sadece ilk başta su koydum. Daha başka su koymadım. Sadece elimi ıslatarak 2-3 dakika yoğurdum. Bu kadar arkadaşlar. Bakın elimizde testimizi yapıyoruz. Kolaylıkla açılıyorsa hamurumuz olmuş demektir. Zaten bu hamurun olmaması imkansız. Yani dediğim gibi püf noktalarına dikkat ederseniz, suyuna dikkat ederseniz çok kolay ve pratik bir şekilde hamuru oluyor. Hem yumurta sevmeyenler için çok iyi bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hamuru kenara aldım ve iç harcına hazırlıyorum. Bu dediğim gibi yöresel bir tariftir. Bunu içine çiğden konuluyor. 300 gram orta yağlı kıyma, bir büyük soğan, yarım demet maydanoz, karabiber, kimyon ve tuz ekliyorum. Reyhan ekliyorum. Bu tarifte mutlaka reyhan var ve pul biber bir tatlı kaşığı kadar ekleyin siz. Ben biraz daha fazla koyuyorum. Siz damak tadınıza göre daha az koyabilirsiniz. Pul biberi suda beklettim. Bir yarım saat öyle ekledim. Ve bir yemek kaşığı dolusu kadar reyhan ekledim. Reyhanın sapları içine kaçarsa onları çıkaralım. Biraz sert oluyor onları. Ayıklıyorum. Baharatları da damak tadınıza göre az veya çok koyun. Acı seviyorsanız bol acılı yapın. Bu tarif acılı güzeldir. Bu tarifte reyhan olmak zorunda. Çünkü yöresel tarifte değiştirmek istemedim. Eğer isterseniz aynı hamuru yapıp normal içli köfte harcını yapıp aynı şekilde verdiğim tariflere uyarak yapabilirsiniz. Yani böyle çiğ koymanıza da gerek yok. Eğer sevmiyorsanız, bu yöntemi sevmiyorsanız bu şekilde yapmayın. Yarım çay bardağı pirinci haşladım ve onu da ekliyorum. Ve 4-5 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Çok içinin kuru olmaması için. İyice karıştırıyorum. Tekrar bu
İç harçta pirinç olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu eskiden genelde yaşlılar çok bu tarifi yapardı. Şimdiki gençler çok pirinç koymuyorlar. Aynı yöntemle yapıyorlar ama genelde pirinç koymuyorlar. Siz pirinçle denerseniz çok daha güzel ve lezzetli oluyor. İyice karıştırdım ve şimdi artık köftelerimi yapmaya başlıyorum. Çok büyük büyük yapmayacağım. Küçük köfteleri yapacağım ki herkes yapabilsin. Yanıma suyumu da aldım. Tahtamı aldım. Üzerine bir tane buzdolabı poşeti koydum ve cevizden daha küçük 2 tane parça kopardım. Bu size göstereceğim kolay, pratik, herkesin yapabileceği bir yöntemi göstereceğim. Ben kendim elle zaten açabiliyorum, yapabiliyorum. Bu sadece göstermek amaçlı. Şimdi birileri orada yazacak arkadaşlar. Zaten sen açabiliyorsun, yapabiliyorsun. Ne gerek var buna diyecekler ama bunu ilk defa yapan arkadaşlarımız oluyor. İlk defa gören arkadaşlarımız oluyor. Ee, yani ilk defa yemek yapmayı öğrenen arkadaşlarımız oluyor ve bu çok kolay, çok pratik bir yöntem. Herkes yapabilsin diye. Şimdi elimle biraz açtıktan sonra her ikisini de poşet yardımıyla hemen üzerine katlıyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi iç harcımdan koydum ve elimi ıslatarak böyle kenarından fazlalıkları atıyorum bu şekilde arkadaşlar. Siz de dikkatli izlerseniz elimi hafif ıslatıyorum ve dışa doğru çevire çevire poşet yardımıyla, poşet olduğu için kolaylıkla dönüyor. Çevire çevire fazlalıkları dış tarafa doğru aktardım ve bardak yardımıyla fazla olan hamuru kestim. Böylelikle hamurumuz yani köftemiz incecik oluyor. Ve şimdi kenar kısımlarını da inceltiyorum ve iyice sıkıyorum. Ellerime dikkat edin arkadaşlar. Parmaklarım arasına sıkıştırıyorum. Uç kenarları yani kenar kısımlarını iyice sıkıştırıyorum. Çünkü bu içli köfte uzun süre kaynayacak. Açılmaması için. İsterseniz ellerinizle de iyice sıkabilirsiniz. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Bir buzdolabı poşeti, bir de bir su bardağı yanınıza alın ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir tariftir bu. Zaten hamuru çok çok kolay, çok pratik bir şekilde oluyor. Elimize hafif ıslatalım ki kolaylıkla açılsın. Hemen iç harcından da koyuyorum. Dolu dolu koyuyoruz bunun içine. Hiç patlamıyor. Hiç merak etmeyin. İstediğiniz kadar iç harçtan doldurun. Hiçbir şey olmaz. Kitel yapışkan bir hamurdur, bir bulgurdur. Hiçbir şey olmuyor. Bu yarmanın öğütülmüşüdür arkadaşlar. Biliyorsunuz yarma nişastalı bir şeydir ve yapışkandır. O yüzden bu hiçbir dağılma, hiçbir şey olmuyor. İçindeki kıymayı içine hapsediyor ve kesinlikle hiçbir patlama, hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. Görüntüde gördüğünüz gibi iç harcını koydum. Poşet yardımıyla hemen katını koydum üzerine ve hafif elimi ıslatarak fazlalıkları dış tarafa doğru çıkardım. Ve bardak yardımıyla da böyle kesiyorum ki şekli de düzgün olsun. Fazla hamuru da kesilsin diye. Ve parmaklarımla şöyle kenar kısımlarını sıkıştırıyorum ve köfteme şekil vermiş oluyorum. İsterseniz bu iç harcını kavurarak yapabilirsiniz. Diğer içli köfte tariflerime bakarsanız aynı bu hamuru diğer içli köfte harcımı hazırlayıp bu hamurla da yapabilirsiniz. Çünkü bu hamur kolay bir hamur olduğu için özellikle tavsiye ediyorum. Herkesin yapabileceği kolay pratik bir hamurdur. Diğer içli köfteye göre elinize aldığınızda kütlesi biraz daha ağır oluyor. Şimdi 2 tane de elimle göstereceğim arkadaşlar. Yani elimizle de kolaylıkla açabiliriz. İstediğimiz boyutta açabiliriz. Bakın içini iyice dolduruyorum. İstediğim kadar doldurayım. Hiç kaynarken patlamıyor. 20 dakika boyunca bunu kaynatıyoruz arkadaşlar. Ve hiçbir patlama, hiçbir şey olmuyor. Hemen fazla hamurlarını alıyorum. Ve aynı şekli veriyorum. Avuçlarımın içinde sadece döndürüyorum. Dikkat ederseniz ellerime sadece döndürüyorum ve kendiliğinden şeklini almış oluyor. Ben size bir tane daha poşetle göstereceğim. Ellerimi ıslatarak, parmaklarımı ıslatarak hafif hafif bastırıyorum.
lastik gibi açılıyor. Birçok içli köfte tarifim var. Oynatma listesinden bakarsanız içli köfte nasıl yapılır, nasıl satılır, kaça satılır diye videolarım var. Onlara bakıp da faydalanabilirsiniz. Bunlar da kolay pratik yöntemler olsun diye ve bu yöresel tarifleri de aktarmak istedim. Özellikle bir arkadaşımız istemişti. Yanlış hatırlamıyorsam Hülya Aşkan İpek arkadaşımız istemişti. Birkaç videomun altına yazmıştı, yorumlara yazmıştı. Abla özellikle Sirt yöresinin içli köftesini yapar mısın diye. Bunu da onun için yaptım. Umarım izler, umarım beğenir, umarım işine yarar. Aslında bu içli köfteyi Diyarbakır, Mardin, Batman yöresine eski insanlar, eski yaşlılarımız genelde bu tarifi yapardılar. İçine pirinç koyardılar. Şimdi gençler pek pirinç koymuyorlar ve kavurarak genelde yapıyorlar. Şimdi aynı görüntüde gördüğünüz gibi arkadaşlar bardak yardımıyla fazla olan hamurları kesiyorum. Ve bu şekilde hamurumun kenarını da inceltiyorum ve incecik köfteler olmuş oluyor. Bir poşetle ve bir bardakla kolay, pratik bir şekilde içli köfte yapıyoruz. Hafif elimi ıslatarak kenar kısımlarından parmaklarımın arasına sıkıştırarak şekil veriyorum. İstediğiniz kadar inceltebilirsiniz. İstediğiniz kadar da büyük yapabilirsiniz arkadaşlar. Bütün işte köftelerimi hazırladım ve tencereme su koydum. Bol su koyuyoruz. Bir çay kaşığı kaya tuzu ekledim ve kaynayan suyun içine içli köftelerimi aktardım. Çok fazla dokunmuyoruz. Sadece bir kere alta yapışmaması için spatula yardımıyla sadece bir kere karıştırıyorum. Böyle kenardan yani değdiriyorum sadece spatulayı ve kaynamaya bırakıyorum. Bakın yavaş yavaş içli köfteler üste çıkıyor. Suyun üstüne çıkıyor. Makarna gibi, mantı gibi suyun üstüne çıkıyor. Suyun üstüne çıktıktan sonra dakika tutuyoruz. Ve en az 15-20 dakika boyunca bu içli köfteyi kaynatıyoruz arkadaşlar. Hiç korkmayın. Hiç dağılma olmuyor. Hamurunuzu güzel tutturursanız, kenarlarını da güzel sıkıştırırsanız kesinlikle dağılma olmuyor. Bakın benimkiler hiçbir şey olmuyor. Kitel zaten bir yapışkan bir hamur olduğu için, ağır bir hamur olduğu için yani yapımı kolay. Garanti bir hamurdur diyeyim arkadaşlar. İkinci tenceremi de doldurdum. Aynı şekilde 20 dakika boyunca kaynattım. Bu arada size bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Bu içinde kalan tencerede kalan suyu dökmüyoruz. Bununla mercimek çorbası çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Mercimeğinizi yıkayın, içine koyun ve kaynatın. Çok lezzetli oluyor. Ve kaynayan köftelerimiz kevgir yardımıyla teker teker bu şekilde suyunu süzerek çıkarıyorum. Ve süzgece koyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu yapışkan bir hamur olduğu için suyla beraber bir şey kaba koyduğunuzda yapışıyor. Süzgece koyuyorum. Suyu süzüldüğü gibi süzgeçten de çıkarıyorum. Yani üst üste bırakmıyorum. Yine yapışıyor birbirine. Soğuduktan sonra artık yapışmıyor. Ama sıcakken birbirine yapışıyor. O aşamalarına mutlaka dikkat edin. Tabağıma aldım içli köftelerini kızartmıyoruz. Üzerine tereyağı gezdiriyorum. İsterseniz pul biber, toz biber de üstüne gezdirebilirsiniz. Hemen şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Bu ısırarak yeniliyor arkadaşlar. Çatalla bıçakla yenilen bir yemek değil arkadaşlar. Bunu direkt alıp ısırarak yiyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Hemen şöyle bir tane daha gösterip inceliğini göstermek istiyorum ve bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.